Herkese tekrar merhabalar diyerek yeni videomuzla başlayalım istiyorum. Bu videoda da daha önce oluşturduğumuz bileşenleri birbirleriyle esasında tanıştırıyor olacağız. Onun için ekrandaki ismi verdik diyelim. Şimdi hızlıca şu ana kadar ne yaptık diye bakacak olursak zaten çok basit. Demo ortamında benim bir sanallaştırma platformum var. Bunun üzerine VSA'mızı Veeam Software Appliance'ı kurmuştuk. Daha sonraki adımlarda da videolarda da takip edebilirsiniz. JEOS yani Just Enough Operating System Veeam tarafından desteklenen bu Infrastructure Appliance'ları kurduk. Neler için kurduk? Ya dedik ki hot modunda alalım, bir tane proxy açalım. Bununla beraber bir yedeklemelerimizi yazmamız gereken yer ihtiyacı olacak. Onun için de ben demo ortamında bir tane hardened repository infrastructure appliance kullanarak kurulumunu yaptım. Daha sonra da şimdi bu iki bileşeni esasında Veeam Backup and Replication'a bağlayacağız. vCenter tanımımızı yapacağız. Hızlıca bir kere backup alıp sunumu sonlandırıyor olacağız. Şimdi neler vardı tekrar gidecek olursak bir tane bizim appliance'ımız var. Hemen hızlıca ben bunlara girişleri yapayım. Veeam tabii ki en büyük konu uzun şifreleri yazmak olacak. Hop, içerideyiz. Tamam, şimdi Veeam Software Appliance'a Veeam Backup and Replication'ın arayüzündeyiz. Burayı tekrar hatırlatmak istiyorum. İki farklı arayüzümüz var şu an için ilk sürümde. Birincisi web bazlı, bir tane de Windows client'ımız var. Bunu söylememin nedeni de şu: web bazlı arayüz daha yeni olduğu için işte temel yedekleme, kurtarma senaryolarını işte VM Backup, Backup Copy bunları zaten içerisinde barındırıyor. Ama diğer advanced yani web arayüzünde görmediğiniz bir fonksiyon olursa mutlaka normal Windows Client'tırdır diyerek hatta Windows Client üzerinden de bir giriş yapalım. Elimizde bulunsun. Buradan da girişimizi yaptık. Arka planda o da çalışsın. Şimdi ne yapacağım? Manage server'lara gideceğim. İlk önce appliance'larımı buraya eklemem gerekiyor ki merkezi yönetim yapabileyim ve onlara rol atayabileyim çok kabaca. Şimdi burada hızlıca add server'ı seçtikten sonra Linux'u seçiyoruz. Hemen proxy'mizin adresine girelim. VBR13. Benim VBR proxy ismim. Daha sonra da authentication metodu belirliyoruz. Burada SSH credentials olabiliyor ya da sertifika bazlı authentication olabiliyor. Ve bununla beraber de şurada gördüğünüz gibi zaten additional components olarak bu proxy'ye ya da proxy değil esasında şu anda sadece just enough operating system infrastructure item, infrastructure appliance. Dolayısıyla appliance'ı eklerken de ya şu roller üzerine add-on olarak eklenecek, ben bunları kullanacağım diyerek esasında yükleneceği rolleri de bu adımda belirliyoruz diyebiliriz. Ben ne yapacağım? Burada herhangi bir gateway'im yok. NFS gateway'im olmayacak. SMB gateway'im olmayacak. Interaction proxy olarak kullanmayacağım. Mount target olarak kullanmayacağım. Dolayısıyla hemen hemen hepsini buradan kaldırıyor oluyorum. Buradan sonra da Advanced Connection Setting'lere baktım. Sertifikasını gördüm. Trust etmek istiyorum. Bu da bildiğimiz data transfer portları 2500 ile 3300 arasında. Normal Veeam Backup and Replication'da hep kullandığımız adımlar. Daha sonra Next dedim. Zaten bana dedi ki işte SSL 3 paketi var. Installer servisi var. Data Mover servisinde yüklüyor olacağım dedi. Tamam dedim ve Finish diyerek bu appliance'ı buraya almak için gerekli ayarları yapmış olduk. Arka planda biz bir de proxy appliance'a gidelim. MFA'mızı da girdik. Buradan da backup altyapısı adımında zaten backup sunucusu bağlantılarını görebiliyoruz. Neler var? İşte host template, application template, backup server template. Dolayısıyla şuradaki template'in esasında bizim VBR'la mutlaka match etmesi gerekiyor. Veya ilerleyen dönemde farklı bir sunucuya bağlamak isterseniz de remove diyerek bunu farklı bir VBR'la da pair edebileceğiniz imkanı da sağlıyor diyelim. Dolayısıyla arka planda da normal host management arayüzünde de bu şekilde bir görüntü olacak. Tekrar
Wizard'ımıza geri gelelim. Neler oldu? Belli data mover servislerini kurdu, bağlantısını yaptı, bilgilerini aldı. Şu an artık manage server olarak Veeam Backup and Replication içerisine ekle. Şimdi ekledikten sonra ne yapalım? Gidelim repository proxy'ler adımında bir tane zaten default proxy'miz var. O da VSA'nın kendisi açıkçası. Biz buraya ne diyeceğiz? Bir tane VMware proxy ekliyorum. Buradan yeni eklediğim sunucuyu seçiyorum. Ondan sonra transport modu zaten HATET olarak gelecek. Otomatikte bırakabilirim. Data store'lar hepsi. Concurrent task'ları ben biraz küçülteceğim. Ortamım küçük olduğu için. Daha sonra next diyeceğim. Burada da bana bir summary veriyor olacak. Genel ayarlarda Linux server'ı artık proxy olarak ekleyeceğini bana söylüyor ve finish diyorum. Ondan sonra zaten Veeam kendi işlemlerini arka planda yapıyor. Neler yapıyor çok kabaca zaten biz konuşasıya kadar bitti. Altyapıda bunu proxy olarak eklemişti. Ekranda zaten görmüşsünüzdür. Dolayısıyla artık proxy yani yedek alabileceğimiz altyapı tamam. Üçüncü adım yedeklemelerimizi nereye yazacağız? Hardened repository olarak belirlemiştik ve JAWS kurulumunu yapmıştık. Dolayısıyla repository'ler kısmına gidip yine add repository ve hardened repository ekleyeceğim diye söylüyorum. Hemen şuraya Veeam hatta ismini verelim sonra karışmasın. Veeam 13 hardened 01'di benim sunucumun ismi. Next dedim. Daha sonra repository server'ımı seçiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi şu an henüz o JAWS'u yani Hardened Repository makinesini eklemediğimiz için herhangi bir sunucu listesinde çıkmıyor. Nelerim var? VSA'm var bir de proxy'm var. O zaman ne yapmam gerekiyor? Arka planda gidip yine sunucuma eklemem gerekiyor. Fikir vermesi için bu adıma tekrar geldim. Dolayısıyla cancel diyorum. Exit. Manage server, add server, Linux. Az önce yaptığımız adımları yapıyor olacağız. Ne yapacağız? VBR 13 Hardened 01 full FQDN verdim. Sertifika bazlı dedim. Herhangi bir komponent yok açıkçası. Dolayısıyla hepsini kaldırdıktan sonra OK diyorum. Connection'a bir daha bir bakıyorum. Kontrol amaçlı. OK dedim. Next dedim. Yine aynı şekilde oradaki appliance'ı da hemen Veeam'e tanıtmış oluyoruz açıkçası. Bundan sonrası çok kolay. Yine Hardened Repository alanına gidip esasında bu appliance'ı da Hardened Repository olarak tanımlarını yapıyor olacağız. Yine benzer şekilde Host Management'ına gidelim. Bu sefer Hardened Repository'e gidelim. Buradan da kontrollerimizi yapalım. Hardened Repository'e de girişimizi sağladık. Benim gibi SSO'yu kullanırsanız, Security Officer kullanırsanız giriş sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka doğru kodu girdiğinizden emin olun. Gördüğünüz gibi zaten backup altyapısına geldim. Yine aynı şekilde eşleştirme çok hızlıca yapıldığını bana söylüyor. Diğer bilgiler zaten hepsinde hemen hemen aynı. Geldim, OK dedim. Bu sefer repository'ler kısmına gidiyorum. Artık bir hardened ekleyeceğim diyorum. Tekrar ismini veriyorum. VBR 13 hardened 01 sunucumun ismi. Bu sefer listede çıkıyor. Sunucumu seçtim. Ve gördüğünüz gibi varlib altında esasında bir repo alanımız var. Hemen buraya ekliyorum. 357'lik bir boş alan var. Bunu da location backups olarak kalabilir. Populate dediğinde yine aynı bilgileri veriyor. XFS olmazsa olmaz mutlaka kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Make Recent Backups Immutable for özelliği açılıyor. Burada en az 7 gün olmak şartıyla beraber bu depolama alanına aldığımız yedeklerin en az 7 gün Veeam admini tarafından ya da işte kötü niyetli kişiler tarafından silinmemesini, değişmez olmasını sağlayabiliyoruz diye. Maksimum concurrent 4 olarak kalabilir. Buradaki ayarlardan tabii ki daha sonra üzerinden geçeriz. Ama default ayarlarla devam ettiğimizde şu an için demo ortamında yeterli olacaktır. Ondan sonra da mount server. Mount server restore işlemlerinde özellikle granular kurtarma işlemlerinde yedekleme dosyalarını mount ettiğimiz o içini gördüğümüz sunucular esasında. Sizin kurtarma yaptığınız alana ne kadar yakın olursa o kadar iyi olabilir. Bu kapsamda da şu an ben herhangi bir seçim yapmıyorum.
Default olarak bırakıyorum. Sonra zaten bunları çok rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Buradan da baktığında zaten detaylı olarak vPower NFS servislerinin nerede olacağını söylüyor. Linux mount server olarak da VBR 13 Primary'yi kullandık. Dolayısıyla buradaki mount server üzerinden gidiyor olacağız. Ve daha sonra next dedik ve finish dediğimizde summary'den sonra zaten artık hardened repository'miz hazır oluyor olacak. Tekrar buraya geldiğimizde zaten fazla bir değişiklik olmayacak. Buradan VBR'a bir bağlantı gerçekleştiriliyor olacak yedekleri yazmak için diyebiliriz. Ve dolayısıyla artık OK dediğimizde bir de yedek yazabileceğimiz bir alanımız var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Esasında backup alacağımız altyapıyı tanımlamamız gerekiyor. Hala henüz onu yapmadık. Sadece VM'i kurmuştuk biz. Geldim. Manage Server altyapısından Add Server dedim. Virtualization Platform. Benim ortamım VMware olduğu için VMware olarak ekliyor olacağım. Ben kendi vCenter'ımı ekledim. Test ortamım. Ve bununla beraber de bir tane credentials girelim. Onu da girdik. 443'ten gidiyor olacak. Next dedim. Sertifikayı kabul ettim. Hemen vCenter'ımızı da ekledikten sonra zaten envanterde artık sanal makineleri, onlar hakkında bilgileri de görüyor olacağız. Ve seçerek yedekleme görevlerimizi yazıyor olacağız. Tamamdır. Finish dedim. İlk ayarlar sonrasında arka planda gerekli Discovery biraz sonra başlıyor olacak. Bu arada onu beklerken şuradan da paylaşayım. Bu da benim yaşadığım case'lerden birisi. Hatırlarsınız videolar içerisinde kurulumlarda mutlaka zaman ayarlarını doğru konfigür edin ve bununla beraber de işte sunucudan alması gerekiyorsa sunucudan alsın ya da NTP ayarları. Benim ortamımda ekstra olarak NTP ayarları bir şekilde çalışmadı. DNS'imden kaynaklı olabilir. Daha sonra da sunucular 2030 tarihine düştü. Bu sefer de MFA kodum ya da sunuculara, VSA'ya, JAWS'lara giremez hale geldim. Bunun için bir çözüm var. KB burada 4739 olarak aratabilirsiniz. Benim bahsettiğim Time Synchronization Overriding settingleri zaten bunlar videoda var. Eğer bunlar da geçerli değilse yapmanız gereken bir tane Live ISO var. Bunu indirip Live ISO'dan bu makineleri boot edip iki komut çalıştırıyoruz. Birisi mount sistem, biri change root sistem. Daha sonra da V ile beraber işte ChroniConf'ta gerekli olan NTP sunucularının ismini değiştirip tekrar exit diyerek reboot ettikten sonra makinelerin saatleri güncellendiğinde bu makineler tekrar girebilir halde olursunuz. Dolayısıyla burası önemli gerçekten. Aksi takdirde zaten OTP kodları zaman farkı nedeniyle çalışmaz hale geliyor diyebiliriz. Şimdi tekrar VM'e geldik. Altyapı tamam. Gördüğünüz gibi manage serverlar kısmında zaten update'lerini de kontrol ediyor. Bundan da bahsetmiştik. Merkezi güncelleme yönetimi artık Veeam altyapısında. Dolayısıyla VSA üzerinden diğer bileşenlerin güncellemesini de çok kolaylıkla yönetebilir ve kontrol edebilir hale geliyoruz. Arzu ederseniz farklı proxy'leri de hani manuel olarak o host management arayüzünden de yönetebiliyorsunuz. Update süreçlerini veya override diyebiliyorsunuz. Şimdi oralara fazla takılmadan ne yapacağız dedik. vCenter'ımızı da ekledik. Şimdi sıra backup görevimizi yazmakta. Hızlıca backup görevimizi yapalım. Ben VMware alacağım. Test diyelim. İlk yedekleme diyerek bir VSA'da yedekleme alalım. Bir tane makine seçiyor olacağım. Hemen cluster'ımın üzerinde. Domain kontrolümüz önemli. Onu alayım. Automatic Selection Proxy zaten bakarız NBD seçerse proxy'mize zorlarız. Bununla beraber de nereye yazacak? Tabii ki Hardened'da ben gönderiyor olacağım. Advanced Jump Setting'leri zaten bunları biliyorsunuzdur. Client'ta da benzer senaryolarımız var. Sadece Web UI arasında ne kadar hızlı geçişlerin olduğunu da burada görebilirsiniz. Veya arzu ederseniz dediğim gibi Web normal Client'ı, Windows Client'ı da açarak aynı senaryoları ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Sonra next dedim. Depolama alanını belirttim. Şu an ben application aware processing yapmayacağım. Normalde yapmamız gerekiyor. DC makinesi hızlı gidebilmek adına. Bununla beraber de scheduling kısmında
geçtim ve backup görevimi oluşturdum. Şimdi hızlıca bir kere başlatalım. Ortamımız ne şekilde çalışıyor? En azından backup görevi başladım. Bu kontrollerimizi yapalım. Şimdi geldim, 2 kere tıkladım ve backup detaylarının olduğu ekranı açtık. Benzer şekilde yine hani Windows Client üzerinden de göstereyim. Gördüğümüz gibi zaten bir tane backup görevimiz çalışıyor ve backup görevimiz burada da çok rahatlıkla gözüküyor. Şuradaki ekranlarımız artık zaten arka planda web arayüzünde de görülebilir hale geldi. Benim ortamım biraz şu anda oversaturated diyeyim. Onun için biraz bekletiyor. Biraz bekledikten sonra backup görevi başlayacaktır. Şimdi baktığımızda zaten VM size'ını buldu, CBT enable etti. Hangi altyapıyı kullanacak bunların tartışmasını kendi içerisinde yapıyor. Yine benzer şekilde buradan da bakalım. Geldim, DC'mi snapshot alındı. VMX'ler proxy hotnet modunu kullandı. Dolayısıyla orada her zaman doğru adım belirlemek yararlı oluyor. Burada da benzer şekilde Job View ya da Workload View diye bakabiliriz. Az önce tıkladım zaten detaylara gelebilmek için. Workload View'da DC1'e geldiğimde zaten ne state'de olduğumuza bakıyoruz. Throughput'umuzu görüyoruz. Ekranlar gerçekten çok güzel hale geldi. Şimdi backup görevinin bitmesini bekleyelim. Ben tekrar bakayım ne durumdayız. %8'de. Bu bittikten sonra tekrar devam ediyor olacağız. Benzer süreçler aldığımız yedeği herhangi bir yere çok rahatlıkla dönebileceğiniz altyapıyla geliyoruz zaten miyim? Ne yapıyorum? Backup'larıma gidiyorum. Backup'lar şu anda corrupted olarak gözüküyor. Çünkü arka planda hala backup alıyorum. Herhangi bir corruption yok. Ama normal şartlarda backup'ım bittikten sonra zaten sağ fare diyerek buradan kurtarma süreçlerini yönetiyor olacağız. Benzer şekilde burada olmayan kurtarma süreçleri de her zaman Windows Client içerisinde şu an için daha sonra tabii ki bu özellikler merge ediyor olacak. Web Client her şeyi yapabiliyor olacak. Ama geldim disklerde yedeklemelerimi gördükten sonra arka planda zaten restore point'ler 0. Sağ fare yaptığımda ekrandaki gibi anlık kurtarmalar, disk full kurtarmalar, farklı platformlara geçişler bunları hala çok kolaylıkla yapabiliriz. Bütün özelliklerimiz zaten Windows Client içerisinde mevcut. Ve artık özetlersek neler yaptık? Çok hızlıca 5'er dakikalık aralıklarla esasında birden fazla video çektik ama gittik VSA'yı import ettik. Gittik 2 tane JAWS kurduk. Bir tanesi repository, bir tanesi proxy olmak üzere. Bileşenleri birleştirdik. Daha sonra da backup görevimizi yazdık. Herhangi bir işletim sistemi kurmadık. Update'leriyle uğraşmadık. Hardening ile uğraşmadık. Tek yaptığımız şey o puzzle parçalarını, o bileşenleri nereye ne zaman koyacağımızın tanımını yaptık çok kabaca. Dolayısıyla bundan sonrası da çok daha kolay diyebiliriz. Bu bileşenler biz sanal makine olarak devam ettik ama sanal makine dışında herhangi bir fiziksel sunucu üzerine kurmak isterseniz bu da mevcut. Yapınızı kendiniz rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bir sonraki serilerde aklımda yeni gelen farklı fonksiyonları sizlere tanıtmak var. Umarım faydalı olmuştur diyerek tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.